Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çöp şiş çubuklarıyla iki güzel fikir hazırladım sizlere. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Öncelikle çok şık, bohem tarzında bir mumluk yapıyoruz. Bunun için 12 santimetre ölçülerinde çubuklar hazırladım. Videoda da gördüğünüz üzere çubukları ölçüp maket bıçağıyla işaretleyip kestim. Hazırladığım bu çubukları yuvarlak MDF parçasının etrafına yapıştıracağım. Bir kütük dilimi ya da kavanoz kapağının etrafına da yapıştırılabilir. Ya da tanıdığınız, bildiğiniz bir mobilya ustası varsa bu şekilde benim gibi yuvarlak kalın bir MDF parçası da kestirebilirsiniz. Çubukları hazırladıktan sonra MDF'nin etrafını hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım. Hızlı yapıştırıcıyı kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi de teninizle temas etmemesi gerekiyor. Aksi takdirde siz de benim gibi böyle parmağınızı yapıştırıp çıkartmakta zorlanabilirsiniz. Bir an parmağım orada kalacak sandım ama neyse ki kurtardım. Bir diğer önemli nokta da şu: kesinlikle solumamanız gerekiyor. Normalde açık havada yapılsa daha iyi olur ama benim böyle bir şansım olmadığı için pencereyi açtım, ağzıma ve burnuma maske taktım. Zaten çok kötü bir kokusu var. Kesinlikle o kokuyu duymak istemezsiniz. Ve lütfen çocuklardan mutlaka uzak tutun. Çöp şiş çubuklarını yapıştırma işlemim bittikten sonra bu ahşap boncukları da birer sıra geçirdim ve yapıştırıcıyla sabitledim. İzledikçe de göreceksiniz, çok hızlı bir şekilde ve sağlam yapıştırdığı için hızlı yapıştırıcı kullandım. Tabi işlem uzun olduğu için yapıştırıcı kullanımım da normalden biraz daha fazla oldu. O yüzden bu şekilde bir uyarı yapmak istedim. Aynı boncuklardan birer adet çubukların üst kısımlarına da yapıştırıcıyla sabitledim. Bu uygulamayı yaparken boncuklardan bir tanesi dip kısmına düşmüş. Yani altta birer sıra olarak yapıştırdığım boncuklardan bir tanesi 2 sıra olmuş. Tabi ben de onu görmemişim. Bütün yapıştırmalarım bittikten sonra fark ettim. O da nazar boncuğu olsun dedim. Tekrardan sökmek istemedim. Bakalım sizler de izlerken fark edecek misiniz? Boncukları yapıştırdıktan sonra daha sağlam olması için üzerlerine birer sıra daha yapıştırıcı sürdüm. Ardından bu ahşap halkanın etrafına yapıştırdım. Bu tarz ahşap halkalar genelde hobi malzemeleri satan yerlerde oluyor. Böyle boy boy iç içe geçirilmiş şekilde satılıyor. Hatta internetten de vidasız kasnak diye aratabilirsiniz. Aynı şekilde kullandığım boncuklar da birçok hobi malzemesi satan dükkanlarda mevcut. Bu ahşap halka çubukları düz bir şekilde sabitleyecek ve daha düzgün durmasını sağlayacak. Üst kısımdan bakıldığında çubuklar gözüme kötü göründü. Ben de oralarını gizleyebilmek için boncukların üzerlerine birer sıra daha boncuk yapıştırdım. Bence hoş oldu. Zaten ahşap çubukların ve boncukların bir arada olduğu her tasarım çok şık oluyor. Bu elimde gördüğünüz aslında sapı kırılmış bir çay fincanı. Sapı böyle tam da dip kısmından kırılmış. Onu da yapıştırıcıyla mumluğun ortasına sabitledim ve daha orijinal bir görüntü elde etmiş oldum. Son olarak bu şerit şeklinde keserek hazırladığım jüt kumaş parçasını mumluğun en alt kısmına yapıştırarak çalışmamı bitirdim. Ben çok beğendim. Balkonuma da çok yakışacağını düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. İkinci fikrime geçmeden önce bitmiş halini bir görelim. Tam da böyle bayram öncesi boy boy yapın. Dekorlarınıza çok şık bir hava katın. Son olarak içerisinde mum yanarken de nasıl görünüyor onu da göstermek istiyorum sizlere. Ve ikinci çalışmama geçiyorum. İkinci videomda da şurup şişesinden mini bir vazo yapacağım. Yine ilk videoda yaptığım gibi çubuklar hazırladım. 8 adet çubuk yeterli oldu. Daha sonra bu çubukları şişenin etrafına aralıklı olarak yapıştırdım. Çok sık olmasını istemiyorum. O yüzden mesafe bırakarak yapıştırmaya devam ettim. Bu vazoların benzerleri daha önce soda şişesinin üzerine uygulanmıştı. Ama ben renginden dolayı daha farklı ve şık duracağını düşündüğüm için şurup şişesinin üzerine uygulamak istedim. Bir parça jüt kumaşının kenar kısımlarındaki iplerini söküp püsküllü bir görüntü elde ettim. Bugün boyama yapmıyoruz. Kullandığım malzemelerin
Birçoğu tuhafiyelerde bile bulunabilecek ürünler. Hazırladığım kumaşı sıcak silikonla şişeye yapıştırdım. Camın üzerine ister sıcak silikon kullanın, isterseniz hızlı yapıştırıcı. Yeteri kadar sağlam olmuyor. O yüzden hem sağlamlığını arttırmak hem de süslemek adına bu şekilde işlemler yaptım. Tabii kumaş yerine ip de sarılabilir. Ben bir parça jüt ipini sadece şişenin orta kısmına sararak sıkı bir şekilde bağlamayı tercih ettim. Çubukların yerinden oynamaması ve ileride atmaması için iyice sağlamlaştırmış oldum. Daha sonra çubukları şişenin ağız kısmına yapıştırdım ama bunu yaparken biraz zorlandım. Önce sıcak silikonla denedim ama silikon tutmadı. O yüzden hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım. O bile beni bayağı zorladı. Aslında çubukları şişeye yapıştırmadan önce biraz sıcak su içerisinde bekletseydim daha rahat esneyebilirdi. Ya da böyle ahşap çubuklar yerine esnek bambu çubuklar da kullanılabilir. Hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdıktan sonra atma ihtimaline karşı üzerine bir kat jüt ipiyle sararak sağlamlaştırdım. Küçük bir parça jüt kumaşı yapıştırıp kötü görüntüyü kamufle etmiş oldum. Jüt kumaşının ek yerini gizlemek ve birazcık da süslemek için bu deniz kabuklarını yapıştırdım. Artık videonun sonuna geliyorum. Bir dal pampastan parçalar koparıp vazonun içerisine yerleştirdim. Sizce 1 mi 2 mi? En çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Şurup şişesinden vazo yapılır mıymış? Evet, yapılırmış. Çok da tatlı olurmuş. Bundan sonra şurup şişelerine çöpe atmadan önce bir daha düşünün derim. Ben de uzun zamandır boyamaya ağırlık vermiştim ama bu tarz çalışmaları da yapmayı özlemişim açıkçası. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.